Bugünkü videomuzun konusu dünden bugüne Türkiye ve Ermenistan arasındaki bilinmeyen tarihi ve sorunları anlatacağım. Videoya başlamadan önce videoya like atıp abone olabilirsiniz. Şimdi hazırsanız videoya geçebiliriz. Türk-Ermeni ilişkileri Türklerin 11. yüzyılda Anadolu'ya göç etmeleri ile başlamış çok eski bir ilişkidir. Bahsedilen Türk göçü sonrası Ermeniler, Türklerin şimdiki adıyla Erzurum, Bitlis ve Van gibi şehirleri de kapsayan Ermeni Krallığı'nda yaşamışlardır. Başta Osmanlı Devleti ile olmak üzere birçok karşılıklı çatışmaya girmişlerdir. Osmanlı Devleti'nin son yıllarındaki parçalanma sürecinde ilişkiler daha da bozulmuş, Ermeniler eski Ermeni Krallığı topraklarında tekrar bağımsız bir Ermeni devleti kurmak istemişlerdir. Birinci Dünya Savaşı esnasındaki İttihat ve Terakki iktidarı döneminde Ermeni tebaasına karşı bir tercih uygulanmıştır ve Ermeni Kırımı gerçekleşmiştir. Bu ölümler Ermeni Kırımı adı altında tartışılmaktadır. Türkler ile Ermeniler arasındaki ilişkiler yüzyıllara dayanan artık kültürel ve alışveriş sonucu neredeyse et ile tırnak gibi olmuş, iç içe geçmiş bir seyir halindedir. Fakat tabii ki aradaki din faktörü o ayrımın en temel öğelerinden biridir. Bu ayrım özellikle Osmanlı Devleti döneminde sadece kendi emelleri peşinde olan, bu emellerden başka bir şey düşünmeyen Batılı devletler tarafından Ermenilere Osmanlı'dan kopma, bağımsız olma nedeni olarak empoze edilmiştir. Nitekim 1. Dünya Savaşı'nda özellikle Ruslarla işbirliği yaparak Osmanlı Devleti'ni savaşta zor durumda bırakmayı düşünen Ermeni halkı 1915 yılında sevk ve iskan kanunu ile güvenli bölgelere göç ettirilmiştir. Bu göç durumunun olağanüstü şartlarda meydana geldiği hükümdarlığı ve halkıyla Osmanlı Devleti'nin hiçbir topluluğa dini ve mezhebi ne olursa olsun kitlesel imha politikası yapılmadığı anlaşılmıştır. Ancak 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın Yahudilere uyguladığı soykırım dünya kamuoyunda sempatiyle karşılanması Ermenilere ve onların dünya siyasetindeki destekçilerine ilham kaynağı olmuştur. 1918 yılında imzalanan Brest-Litovsk Barış Anlaşması ile Ermenilerin Kafkaslar'da Demokratik Ermeni Cumhuriyeti adı altında başkenti Erivan olan bağımsız bir hükümet kurmalarını sağladı. Kurulan bu devlette Ermeni Krallığındaki bulunan ve Ermeni nüfusu yüksek olan Van, Bitlis ve Erzurum gibi şehirleri içermediğinden Türklere karşı bir başka bir tepki uyandırmıştır. Bu arada Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş ve Anadolu'ya işgal eden dış güçlere karşı Mustafa Kemal'in önderliği altında Türk Kurtuluş Savaşı başlamıştı. Doğu Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir'in Ermeni kuvvetlerini yenilgiye uğratması sonucu 2 Aralık 1920 tarihinde Demokratik Ermeni Cumhuriyeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında Gümrük Anlaşması imzalandı. Ve böylece Türkiye ile Ermenistan arasındaki savaş sona erdi. Aynı tarihlerde Sovyetler Birliği Ermenistan egemenliğini ele geçirdi. Ermenistan SSC kuruldu. Sovyetler Birliği'nin parçalanması üzerine 21 Eylül 1991 tarihinde Ermenistan bağımsızlığını ilan etti. Türkiye 16 Aralık 1991'de Ermenistan bağımsızlığını tanıyan ilk devletlerden biri oldu. Ancak Ermenistan'ın Azerbaycan'a bağlı Karabağ Özerk Oblastı'nı işgal etmesi yüzünden Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki patlak veren savaş Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin bozulmasına neden oldu.
Türkiye, Ermenistan'la olan sınır kapılarını insan ve mal trafiğine kapattı. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki savaş, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının %20'sini ele geçirmesinden sonra 1994 yılında yapılan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Günümüzde Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiler normalleşme sürecine girmedi. Ermenistan, Türkiye'nin 1915 yılında Osmanlı Devleti tarafından gerçekleştirilen Ermeni kırımının bir soykırım olduğunu ve bundan sorumlu olduğunu kabul etmesini talep etmektedir. Türkiye'nin bunları kabul etmemesi ve Ermenistan işgal altında içinde olduğu Azerbaycan topraklarını terk etmemesi iki ülkenin diplomatik ilişkiler kurmasını büyük bir engeldir. Türkiye'nin Ermenistan'la olan sınırlarını kapatması Ermenistan ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. Ermenistan bu sınır trafiğinin yeniden açılmasını talep ediyor. Fakat Türkiye, Ermenistan'ın işgal altında bulundurduğu Azerbaycan topraklarını terk etmediği sürece sınır açmayacağını ilan etti. ...19 Ocak 2007 tarihinde silahlı bir saldırı sonucu öldürülen Türkiye Ermenisi gazeteci Hrant Dink'in İstanbul'daki cenaze törenine Ermenistan Dışişleri Bakanı Vartan Oskanya da katıldı. Ancak bu ziyaret ilişkileri de herhangi bir gelişmeye yol açmadı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sargsyan 2011 yılının Temmuz ayında Ermeni Dili ve Edebiyatı yarışmasında öğrencilerden birinin Batı topraklarımızı Ağrı Dağı ile birlikte geri alabilecek miyiz sorusuna yanıt olarak Karabağ biz aldık, Ağrı'yı da size bıraktık diyerek Ermeni gençliğine Ağrı'ya Ermenistan topraklarına katmayı hedef göstermiş ve bu suretle Ermenistan Türkiye üzerinde toprak iddiasını yinelemiştir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Türkiye toprakları üzerindeki iddiası bu ülkenin anayasasına yerini almıştır. Ermenistan devlet armasının tanımladığı anayasanın 13. maddesinde armanın ortasında Ermenilerin Ararat dedikleri Ağrı Dağı'nın tesvirinin yer aldığı ifade edilir. Nitekim Osmanlı döneminde bu bölgedeki şehirleşme 1860 yılında Pakrevant Piskoposu Hovhannes önderliğindeki Bitlisli Ermeni ticaret gruplarının Kara Kilise adını verilerek başlamıştır. Bir mülkte 10-15 dükkan kurularak başlatılan şehirleşme sonrası milli mücadelenin ardından kent adı Karaköse adıyla değiştirilmiştir. 1946 yılında ise adı Ağrı yapılmıştır. Bu nedenlerden dolayı Ermenistan bölgede hak iddia edilmektedir. Her ne kadar Türk-Ermeni ilişkileri Sovyetler Birliği'nin dağılmasının akabinde ivme kazanmış olsa da Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesinin gerçeğinde uygulamaya koymuş olduğu komşularla sıfır sorun politikası, çok yönlü dış politika anlayışı ve proaktif uygulamaların sonucu olarak 11 Ekim 2009 tarihinde iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi adına bir dizi protokoller imzalanmıştır. Bu protokollerde göze çarpan en önemli maddelerden bir tanesi Hocalı katliamı ve Ermenilerin Karabağ işgali nedeniyle kapalı olan Türkiye-Ermenistan sınır kapısının açılması olmuştur. Ancak Türkiye için önem arz eden bu işgale protokollerde yer verilmemiştir. Bu protokollerden sonra Türk ve Azeri kamuoylarından gelen yoğun tepkiler üzerine Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu sözlü açıklamasında Karabağ'ın mevcut işgal hali ortadan kaldırılmadan ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda etkili adımlar atılabilmesinin olası görülmediği vurgulamak durumunda kalmıştır.
Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve sağ taraftan kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.